günümüzde hemen her tartışmada duyduğumuz, kitleleri peşinden sürükleyen ya da kutuplaştıran bir kelimenin gerçek hikayesini biliyor musunuz? Bugün küresel bir kültür savaşının merkezinde yer alan, woke teriminin kesin kökeni aslında tamamen bilinmemektedir. Resmi kayıtlara göre bu ifade, en az 1924 yılından beri kullanılmaktadır ve "stay woke" yani uyanık kal kalıbı o dönemden itibaren kayıtlara geçmiştir. 1930'lu yıllardan beri hayatımızda olan bu basit kelime, nasıl oldu da tüm dünyayı sarsan devasa bir mücadeleye dönüştü? Tarihsel derinliğe indiğimizde, bu terimin aslında Afrika kökenli Amerikan İngilizcesinden türetilmiş bir sıfat olduğunu görüyoruz. Henüz 1923 yılında, ünlü filozof ve sosyal aktivist Marcus Garvey bu kavramı toplumsal bilinci uyandırmak adına kullanmıştı. Araştırmacılar Michael B. McCormack ve Althea Legal-Miller, bu dönemde filizlenen "stay woke" ifadesinin, sivil haklar lideri Martin Luther King Jr.'ın topluma yönelik uyanık kalma çağrısıyla büyük bir benzerlik taşıdığını savunmaktadır. Yıllar geçtikçe kelime, farklı sanat dallarında kendine yer bulmaya başladı. 1938 yılında halk müziği sanatçısı ve şarkı yazarı Huddly Ledbetter bu ifadeyi eserlerinde kullandı. Ardından 1962 yılında, yazar William Melvin Kelley, New York Times magazin için kaleme aldığı bir makalede bu terime yer vererek kelimeyi yazılı basına taşıdı. Ancak bu kelimenin, müzik ve edebiyatın sakin sularından çıkıp çok daha fırtınalı bir mücadele alanına adım atacağını o günlerde kimse tahmin edemezdi. Takvimler 1970'leri gösterdiğinde, kelime artık belirgin siyasi anlamlar kazanmaya başlamıştı. Oyun yazarı Barry Beckham, 1971 yılında sahnelenen Garvey Lives adlı oyununda bu kavrama yer vererek politik duruşu pekiştirdi. Yıllar sonra, 1902 yılında, ünlü şarkıcı Lauryn Hill, MTV Unplugged No. 2.0 canlı albümünde bu kelimeyi kullanarak onun kültürel gücünü korumasını sağladı. Toplumsal adalet arayışı, kelimenin ruhunda her geçen gün daha da derinleşiyordu. 2008 yılına gelindiğinde, sanatçı Erykah Badu, "Master Teacher" adlı şarkısıyla kelimeyi modern döneme taşıdı. O adımı takip eden 2010'lu yıllarda ise, sosyal medyada "stay woke" etiketi büyük bir popülerlik kazandı. 2014 yılında ise Black Lives Matter aktivistleri toplumsal adaletsizliğe dikkat çekmek için bu terimi aktif olarak kullanmaya başladılar. Fakat dijital dünya bu ifadeyi hızla benimserken, kelimenin anlamı hiç beklenmedik ve sarsıcı bir dönüşümün eşindeydi. 2016 yılında şarkıcı Childish Gambino, "Redbone" adlı popüler şarkısında bu ifadeye yer verdi. Aynı yıl Oxford İngilizce Sözlüğü, kelimenin türevi olan "woke'ri" kullanımını resmi olarak kaydetti. Kelime o kadar yaygınlaştı ki, 2017 yılında Amerikan Diyalekt Derneği tarafından yılın argo kelimesi seçildi ve aynı yıl Oxford İngilizce Sözlüğü'ne bir kelime giriş maddesi olarak resmen kabul edildi. Bu resmi tescil, büyük bir kutuplaşmanın zeminini hazırladı. 2019 yılına gelindiğinde, kelimenin kullanımı artık ciddi bir ironi kazanmaya başlamıştı. Komedyen Andrew Doyle aynı yıl çıkardığı "Woke" kitabında, köşe yazarı Brendan O'Neill ise "Antioke" adlı kitabında bu kavramı ele aldı. Bu dönemde özellikle sağ kesim, "woke" kelimesini solcu sosyal adalet savaşçıları ve kar tanesi olarak algılanan kişileri alaya almak için ironik bir biçimde kullanmaya başladı. Dilsel bir silaha dönüşen bu kavram artık tamamen kuşanılmıştı ve dünya sahnesindeki liderler tetiği çekmeye hazırdı. Bu tartışmalar sadece sokakta kalmadı. Yazar Daniel Bernabe ve filozof Susan Neiman, bu kavramı işçi sınıfını bölen ve evrenselci sınıf mücadelesinden saptıran bir kabilecilik türü olarak eleştirdiler. Diğer yandan, bencil ve yüzeysel bir aktivizm biçimi olan slaktivizm olarak algılanan sosyal medya faaliyetleri için performatif wokeness ifadesi kullanılmaya başlandı. Stephen Poole bu kavramın aşırı dürüst liberalizm ile alay etmek için kullanıldığını belirtirken, The Economist dergisi kelimenin aşağılayıcı anlamının hoşgörüsüz ve ahlakçı bir ideolojiye uymak olduğunu yazdı. 2020'li yıllarda mücadele hukuk ve seçim sahalarına sıçradı.
Alberta Hukuk Cemiyeti, 2020 yılında Kanada yerli tarihi üzerine sürekli mesleki gelişim eğitimi kurslarını zorunlu kılan bir kuralı kabul etti. Bu durum siyasi arenayı da hareketlendirdi. Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre, 2025 federal seçim kampanyasında bu kavramı sosyal adalet savunuculuğunu otoriter bir tehdit olarak nitelemek için kullandı. USA Today gazetesine göre ise bu terim, muhafazakar aktivistler tarafından kendi amaçları doğrultusunda uyarlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Florida, bu mücadelenin en sert geçtiği cephelerden biri haline geldi. Okullarda ırkçılık tartışmalarını sınırlandıran ünlü yasa tasarısı kabul edildi. Ayrıca Florida hükümeti ve kendilerine Woke Boosters adını veren gruplar, kütüphanelerden LGBT ve siyah yazarlara ait kitapları çıkarma programı yürüttüler. Eyalet valisi Ron DeSantis ise bu durumu açıkça vurgulayarak, kendi eyaletini bu kelimenin ölmeye gittiği yer olarak nitelendirdi. Eyalet bu kültürel değişime karşı yasal duvarlar örerken, diğer tarafta çok daha nüfuzlu figürler kendi dijital savaşlarını başlatıyordu. Teknolojinin dev ismi Elon Musk, bu akımı bir tehlike olarak görerek, "woke zihin virüsü" ifadesini geniş kitleler arasında popülerleştirdi. Siyasi kanatta ise Donald Trump, 2021 yılında Joe Biden yönetiminin ülkeyi bu kavramla yok ettiğini açıkça ilan etti. Aynı dönemde Senatör Josh Hawley, bir güruhun kendi kitabını bastırmaya çalıştığını iddia ederek bu terimi kitabının tanıtımı için kurnazca kullandı. Kelime artık sadece bir tartışma konusu değil, doğrudan bir siyasi pazarlama aracıydı. Kelimenin evrimi şaşırtıcı biçimde devam etti ve muhafazakar yorumcular Rod Dreher ile James A. Lindsay, aşırı sağcı inançları tanımlamak amacıyla "woke sağ" terimini kullanmaya başladılar. Gazeteci Yanıtın Çayt ise, Pat Buchanan'ı bu yeni akımın vaftiz babası olarak nitelendirdi. Dilbilimci John Cocorter, kelimenin geçirdiği anlamsal genişleme sonucu sosyal değişime yönelik komplo odaklı ve cezalandırıcı bir yönelime kaydığını yazdı. Hatta İsrail yanlısı bazı kaynaklar, Gazze Savaşı sırasında İsrail'i eleştiren muhafazakarları bu ifadeyle tanımladı. Kelimenin küresel yolculuğu hız kesmeden sürüyordu. 2012 yılında Rus feminist punk grubu Patriot bu kavramı sahiplenirken, 2022 yılına gelindiğinde Avrupa'daki sağcı siyasetçiler terime savaş açmıştı. Macaristanlı politikacı Balsorn, bu ideolojiye karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Fransa'da ise Veana Michel Blanquer, bu akımın beyaz Avrupa medeniyetine karşı bir komplo kurduğunu savunarak resmi bir Antioke düşünce kuruluşu kurdu. Ancak bu sert direniş sadece Avrupa kıtasıyla sınırlı kalmayacak, çok geçmeden Manş Denizi'nin ötesinde de büyük bir tartışmayı ateşleyecekti. Birleşik Krallık'ta Andrew Neil, Gigabyte News kanalında, Woke Watch adıyla düzenli bir televizyon programı bölümü sunmaya başladı. İsviçre Halk Partisi'nin gençlik kolları ise, ünlü İsviçre Bankası UBS'in çeşitlilik politikalarını sertçe eleştirdi. İlginç bir şekilde, eski Başbakan Theresa May 2023 yılında kendisini bu sıfatla tanımlarken, yapılan YouGov anketleri Britanyalıların %73'ünün bu kelimeyi onaylamayan, olumsuz bir anlamda kullandığını ortaya koyuyordu. Okyanusya ve Güney Amerika'da bu rüzgardan payını aldı. Brezilyalı milletvekili Kim Kataguiri, Lula da Silva hükümetini sosyal ağları vergilendirme planı üzerinden woke gündemi yürütmekle suçladı. Avustralya federal seçimlerinde Scott Morrison ve Anthony Albanese bu olmadıklarını kanıtlamaya çalışırken, Yeni Zelanda'da Winston Peters, Jacinda Ardern hükümetini bir suçluluk endüstrisi olarak niteleyerek Mart 2025 tarihinde bu akıma karşı resmi bir savaş açtığını ilan etti. Tartışmalar o kadar tehlikeli bir boyuta ulaştı ki, Charlie Kirk'ün suikastının ardından muhafazakar aktivistler, onun ölümünü kutladığı iddia edilen kişileri cezalandırmak için geniş bir kampanya başlattı. 2016 yapımı Stay Woke belgeselinin de incelediği gibi, bu kelimenin tek bir doğrusu yoktur ve farklı insanlar için çok farklı anlamlar taşımaktadır. En başta sorduğumuz soruya geri dönersek, kökeni ve kesin anlamı asla tam olarak bilinemeyen bu kelime, belki de insanlığın kendi içindeki derin bölünmenin en somut aynasıdır.